Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yeni bir yelek videosu paylaşmak istiyorum. Geçen kış, geçen sezon böyle çok kolay bir yelek modeli yayınlamıştım. Yaka kesme, kol kesme, kol altı kesmesi olmayan bir yelekti. O farklı bir modeldi. Selanik örgüyle yapılmıştı. Açıklama kısmına linkini bırakırım ve sağ üstteki yere kart ilave ederim. Oradan da ona ulaşıp izleyebilirsiniz. Şimdi bugünkü yeleğimiz düz örgüden oluşuyor. Ben bunu örerken şöyle Alize'nin Angora Gold ipini kullandım. 144. Şöyle yakından göstereyim. Renk numarası 144. Şöyle çok güzel pembe çalan bir gül kurusu rengi. 2 kat ip kullanarak ve 5 numara şiş kullanarak ördüm ben bunu. Toplamda 4 yumak aldım. İşte 2 tanesiyle arkaya neredeyse koltuk altına geldim. Ve omuza kadar öreceğim. Daha yumakların yarısı gitmedi bile. Önleri ördüm. Ben bitirdim. Önlere de neredeyse 2 yumak bitmiş sayılır. Ön kısmını örerken şöyle bir tarafına biye çalışması da yaptım aynı zamanda. Çok basit bir şey o. Şimdi koltuk altı kısmına kadar düz öreceğiz. Koltuk altından sonra 5 numaradan hemen 3 numara şişe geçiyoruz. 2 ters 2 düz lastik örgüsü yapıyoruz. Etek ucunu da aynı şekilde 2 ters 2 düz başladım. 8 sıra ördüm ve düz örgüye geçtim hemen. Koltuk altına kadar geldiğim zaman istediğim boya geldi. Koltuk altına da hemen 2 numara birden şiş düşürerek 5 numaradan 3 numaraya düştüm ve 2 ters 2 düz lastik örmeye başladım. Gördüğünüz gibi böyle bunu ördüğümüzde şu genişlikteki parça daraldı, bu kadar oldu. Dolayısıyla şimdi bu tarafımız ön parça, sağ ön bu. Burası yaka oyuntusu olmuş olacak. Bu tarafta koltuk altı oyuntusu olmuş olacak bizim için. Yani örgüye yeni başlamış olan arkadaşlarımız ve koltuk altı yaka kesimi yapmayı sevmeyen, omuz kesimi yapmayı sevmeyen arkadaşlarımız için çok güzel bir alternatif model. Bitiş komple dümdüz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Önde de arkada da tek seferde kesip bitiriyoruz. 2 ön parçayı ördük. Bitti. Arkamızdayız. Dediğim gibi 2 katı birlikte kullanarak ördüm. 5 numara misinalı şişle örüyorum. Bedenime göre ipliğim ve şişimin kalınlığına göre ilmek hesabımı yapıp örmeye başladım. İlmek hesabını da nasıl yapacaksınız? Onun da videosu kanalımda var. Yine açıklama kısmına ve şu sağ üst köşeye linkini ekleyelim. Oradan çok kolay bir şekilde ilmek hesabını yapabilirsiniz. Ben gene şöyle hafiften bir üstünden geçeceğim. Şu ekranımı yakınlaştırayım. Şimdi Alize Angora Gold 2 kat 5 numara şiş. Ufak bir deneme parça. Düz bir parça örüyoruz. Düz örgüyle. Şöyle 10 santimi ölçebilecek kadar. Hangi numara şiş kullanacaksanız ve hangi ipliğe karar verdiyseniz şöyle şu kadar bir ilmek atıp 10 santim ölçü alabileceğiniz bir parçayı örüp ondan sonra 10 santimde kaç ilmek var ona bakacaksınız. Benim 2 kat alize 5 numara şişle 10 santimde 17 ilmeğim varmış. Onu o şekilde elde etmişim. Şimdi yapmanız gereken bunu belirlemek. Ondan sonra ikinci olarak da göğüs çevrenizin tam göğsün en yüksek noktası olan yerden göğüs çevrenizi komple mezurayla sırtınızdan göğüs önüne kadar komple göğüs çevrenizi ölçmektir.
Benim 120, 118'di, 120'ye yuvarladım çünkü dar bir yelek olmasını istemiyorum. Onu ikiye bölüyoruz hemen ve 60'ı elde ediyoruz. Onu bulduktan sonra 10 santimde 17 ilmek elde ettiysem 120 santimde kaç ilmek olacak? Hesabı çok basit. 60 çarpı 17 yapıyoruz. 2'ye bölüyoruz ya 120'yi. Hemen 60 ile 17'yi çarpıyoruz. 1020 ilmek yapıyormuş. 1020'yi de tekrar 10 santime bölüyoruz. 102 santim yapıyor benim arkam için olan parça. Bu 2 bölü 2 yaptığımız bir ön bir arka parça demek. Yelek yapacağımız için ayrıyetten ön parçayı da tekrar 2'ye böleceğiz. Şimdi ön parçayı da 102 ön 102 arka oluyor ya, 102'yi 2'ye bölüyoruz. Önde 2 parça olacağı için 51 ilmek elde ediyoruz. Ben birazcık daha bol olmasını istediğim için arkayı 102 değil 110 ilmek başladım. Önleri de 51 ilmek değil 60 ilmek başladım. Çünkü önüne hem biye çalışması yaptım hem dikişe birazcık gidecek. O yüzden önünde ilik, düğme hiçbir şey yok. Sadece isterseniz tam lastik örgüsüne başladığımız o yaka hizasında kordon örüp hani bağlayabilirsiniz ya da hiç bağlamayabilirsiniz. O yüzden ben arkayı 110, önleri de 60'ar ilmek olmak üzere bu şekilde yapacağım. Şimdi arkam 110 ilmek. Şimdi önle arkanın eşit sayıda olmasını nasıl hesaplayacağım? Şu örgüyü yaparken yan tarafta görüyorsunuz şöyle düz ilmeklerimiz oluyor. V şeklinde görüyorsunuz. Minik minik ilmekler var. Bu ilmeklerin her biri 2 sırada bir oluşuyor. O yüzden bunun sıraları şaşırmamak için lastiği nerede başlamışım? Şurada. Buraya kadar kaç tane bu şekilde ilmeğim var? Onu saydım. 62 tane bende. 62 bir önü, 62 bir arkayı, bir önü ördüm. Ondan sonra lastiklerin örmesine geçtim. Aynı şekilde arkayı da o şekilde yapacağım şimdi. Şurada işaretleyicim var. Şu anda 52. sıradayım. 10 sıra daha düz ördükten sonra burada da lastik örgüsüne geçeceğim. Yaka kesimi dediğim gibi hiç yapmayacağız. Direkt bu arka ense oyuntusu yapıp omuzu ikiye bölüp keseriz normalde. Bunu o şekilde yapmayacağız. Lastik örgüsünü de bitirdikten sonra önlerde yaptığımız gibi tek seferde komple dümdüz keseceğiz arkayı da. Önlerde sadece şuralarda ve şurada çünkü arka 110 ikiye böldüğümüzde 55 yapar. Yani 55 tane bir omuz için 55 tane bir omuz için ilmek olması gerekiyor öndeki omuzda. Benim önler 60 santim olduğu için birazcık kestim. 52'şer ilmeğe düşürdüm. Yani şimdi arkanı da lastiğini örüp bitirip omuzu diktiğim zaman 52 ilmek bir taraftan 52 ilmek de bir taraftan dikeceğim. Yakada şöyle 8 ilmek kadar bir boşluk olacak. Eğer siz eşit tutacaksanız böyle kesme yapmanıza gerek yok. Eğer arkayı 110 başlayıp önleri de 55 yaparsanız tam birebir denk gelecek zaten. Diğerini de bu tarafa koyup diktiğinizde hiç ense boşluğu olmayacak. Kolaylığı bu zaten. Yani kesim olayı falan hiçbir şey yok. Ama benim gibi ön parçaları birazcık büyük ördüğünüzde bu şekilde aralarda birazcık kesme yapıp ilmeklerinizi ya arkaya aynı sayıda eşit sayıda düşürün veyahut da benim gibi birazcık daha eksiltip şöyle hafif bir ense için bir boşluk bırakabilirsiniz. Şimdi önleri bitirdik dediğim gibi. Arkayı da ben öreceğim. Aynı şuradaki ilmek sayısı 62 taneydi. 62 104 sıra yapıyor bu. Siz boyunuzun hani uzunluğunu falan kendinize göre ayarlayacaksınız. Ben şimdi bunu öreceğim, bitireceğim, dikeceğim. Bitirdikten sonra hafif bir buhar vereceğim. Bastırmadan sadece yüksekten böyle hafiften bir buhar verip
elimle düzelteceğim. Önler falan kıvrılmasın diye. Ondan sonra yeleğimizi bitirmiş olacağım. Ütülenmiş haliyle bitirdiğimde tekrar geleceğim ve komple bitmişini göstereceğim. Ve inanın örgüye yeni başlamış olan arkadaşlar ve yaka, kol, omuz kesimi yapmayı sevmeyen arkadaşlar çok pratik. Yani bu ince bir ip olduğu için biraz uzun sürebilir. Ama kalın ip ve kalın şişle çok rahat 2-3 günde bir yeleği örüp atabilirsiniz. Geçen sezon ördüğüm yelek çok sevildi. Ona benzer. Hani bu düz örgü, o Selanik'ti. Selanik ve lastikten oluyor. Umarım beğenir. Siz de benimle birlikte örersiniz. Şimdi örme işlemini ben bitireyim. Daha sonra görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, ben örmeyi bitirdim. Görmüş olduğunuz gibi şöyle omuzlarını diktim. Yan kısımlarını da diktim. Daha önceki kanalımda dikiş nasıl yapılır diye videom var. Açıklama kısmında linkini bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi koltuktan sonra 5 numarayla ördüm gövdeyi düz. Burayı 3 numara şişe geçtim. Ve 3 numara şişle 2 ters 2 düz bu şekilde lastik ördüm. Kesinlikle gördüğünüz gibi şimdi önünü çevirelim. Bakın şurası kol oyuntusu olmuş oldu. Burası da yaka kısmı olmuş oldu. Şuralarda dediğim gibi yakada birazcık kesme yaptım. 55 ilmekten fazla olmuştu. Birazcık da fazla kestim. 52'şer ilmek yaptım ki şu ensede hafif bir boşluk oluşsun diye. Dilerseniz siz arka ve ön aynı hizada olursa ensesi kapalı bir şekilde olmuş olacak. Hiçbir sorun teşkil etmez. Kol boyu bu kadarı benim için yeterli. Siz kendi kol altından omuza kadar olan kısmı kendi ölçünüze göre ayarlayıp ön beden kısmını örebilirsiniz. Etek ucuna kadarki kısımda böyle şu şekilde. Dilerseniz cep örüp üstüne dikebilirsiniz. Ben buna elik düğme açmadım. Ön kısımlarına şöyle biye çalışması yaptım. O da birçok yerde var. Biye çalışması. Dilerseniz dümdüz de örebilirsiniz. Şu kısma bir tane brit yapıp ahşap düğme uzunlardan koyabilirsiniz. Veyahut da kordon örüp iki tarafa da bağlayabilirsiniz. Kolay yeleğimiz bu kadar. Yaka kesme, kol kesme yok. Görmüş olduğunuz gibi çok basit bir yelek modeli olmuş oldu. Umarım hoşunuza gider. Siz de benim gibi çok büyük bir zevkle örersiniz. Çünkü çok kolay, çok basit. Dilediğiniz iple ve şiş numarasıyla uygulayabilirsiniz aynı şekilde. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.